Şimdi bu noktada Allah Teala'nın tegayyürden ve intikalden münezzeh olduğuna iman edeceğiz. Mekandan mekana intikali yoktur. Halden hale tegayyürü yoktur. İttisalden, infisalden münezzehtir. İttisal bitişmek, infisal kopmak, ayrılmaktır. Ama senin Vehhabi kafana bakarsam arşın üstüne zatıyla istiva etmiş de temekkün sıfatı, yerleşme haşa varsa o zaman birinci kat semaya gecenin 3'te 2'den sonra intikal ettiği zaman da ne olmuştur? Oradan infisal olmuştur. Arştan kopma lazım gelir. Birinci kat semada ittisal lazım gelir. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra arştan zail olmak icap eder. Burada sabit olmak icap eder. Haşa ve kella. Şimdi sen burada dediğin zaman ki Allah Teala halden hale değişmez. Sıfattan sıfata geçmez. Ha geçer. Geçer, o ayrı bir şey. Şöyle bir şey düşünebilirsin. Şimdi Allah Teala rızık verme sıfatı var mıdır? Vardır. Kiminin de rızkını keser mi? Keser. Anladın mı sen? El-Mu'ti'yi veren de odur, el-Mani'u kesen de odur. Bunu zorla yapmıyor ki. Burada halden hale geçiş söz konusu değildir. Çünkü i'ta sıfatı da vardır, men' sıfatı da vardır. En-Nafi'ud darru. Esma-i Hüsna yokuz. Esma-i Hüsna aynı zamanda sıfat-ı ulyadır. Her isminden bir sıfat Mevla'ya ait olmuş oluyor. İsimlerini bilmesem olmuyor mu? İsimlerini bilmesen sıfatlarını da bilmiyorsun kardeşim. Şimdi fayda veren de odur, zarar veren de odur. Sen şimdi Allah bugüne kadar bana faydalı işler yapıyordu. Şimdi bana zarar vermeye başladı dediğin noktada aslında yine yanlış konuşuyorsun. Zarar vermiyor. Hak şerleri hayır eyler. Orada da senin faydan vardır. Tabii de senin kafan çalışmıyor da neyse. Sen ancak yemeği içmeyi menfaat saydığından konuşuyorsun. Biraz da belki boğazından kesmiştir. Belki biraz kalbin tıkanmasın diye az yemen içindir. Efendim fayda veren de odur, zarar veren de odur dediğin zaman Allah bana bugüne kadar nafi'idi. Şimdi dar oldu. Ne oldu? Bu değişiklik olmadı mı Allah için? Haşa. Haşa olmadı. Niye? Çünkü Allah Teala'nın fayda veren sıfatı da ona aittir. Zarar veren sıfatı da ona aittir. Sıfatlarından kopmuş değildir. Yine sıfatlarının birini işletmektedir. Ama sana zarar görünen bir şey yaptığı noktada başka bunca mahlukatına da aynı anda nafi'dir. Dolayısıyla nafi sıfatı, dar sıfatı aynı anda el-mu'ti veren sıfatı, el-mani'u engelleyen sıfatı, aynı anda el-muhyi dirilten sıfatı, el-mümitu öldüren sıfatı. Tamam mı? Bütün bu sıfatlar aynı anda çalışmaktadır. Külle emnü ve fî şen bundan bahsediyor. Her an ve zaman onun hakkında saniye de yoktur, zaman da yoktur. Allah Teala bir fiildedir, bir şandadır. Hiçbir şan, bir iş onu öbüründen meşgul etmez. Hal böyle olunca da bütün sıfatları işlevlidir. Bütün isimleri çalışmaktadır. Asla saniye Teala'da tatil yoktur. Tatil yani hiçbir sıfatı, hiçbir ismi boşa çıkmaz. Boşa çıkmamıştır, ebedi çıkmayacaktır. Bunu böyle bileceksin. Ha ölen adamın rızkını kesti. Tamam da kardeşim bu kadar diri var. Er-Razık sıfatı devam ediyor. Bu adam öldüyse daha buna rızık lazım değil şu anda. Bunun hakkında da el-mümitü öldüren sıfatı tecelli etmiştir. Dolayısıyla bütün isim ve sıfatlar aynı anda çalışıyor. Aynı anda doğanlar, aynı anda ölenler, aynı anda başına bela gelenler, aynı anda inleyenler, aynı anda gülenler, aynı anda. Bütün esma-i hüsna ve sıfat-ı ulya devrededir. Onun için Allah Teala tegayyürden münezzehtir. Yani değişilmeye maruz kalan sensin, benim. Mahlukattır, havadisattır. Göklerde devamlı değişiklikler var. Burçlarda devamlı değişiklikler, güneşte devamlı değişiklik var. Batanlar, gidenler, gelenler. İbrahim Aleyhisselam kavmini inandıracağında neyle delil getirdi? Yıldız benim Rabbim olabilir mi acaba dedi. Yıldız batınca sabaha yakın yıldız gözükmez oldu. La hubbul afilin. Bu ne biçim şey? Battı ya dedi. Ben batanları hiç hoşlaşmam dedi yani. Şimdi orada değişiklik oldu işte. Halbuki yıldız yerinde duruyor. Ama işte gün ışığı belirmeye başladıkça, görünmemeye başladı. Görünmemeye başlayınca senin hakkında onu görmemenden dolayı tegayyür ve değişiklik oldu. Değişenden ne işin var dedi mesela. Şimdi mesele budur. Ondan sonra efendim güneş de aynı yaptı. Bu bütün her tarafı aydınlattı, ısıttı, şu etti, bu etti, mahsullerin bitmesine sebebiyet verdi falan falan. Ne kadar faydalı bir şey ya. Bu benim Rabbim olabilir mi acaba? Bu da gitti battı. Tamam buradan battı, oradan çıktı bir yerden ama en nihayetinde ne var? Tegayyür var. Değişikliğe tabi oluyor. Bütün ecram-ı semaviye. Allah-u Teala'nın dışında her şey arş değişikliğe tabidir. Tamam mı? Ve yahmilü arşa rabbike fevkum yemeyin semani. Arşı 8 melek taşıyacak diyor mahşerde. Şu anda 4 melek taşıyor. Bak mahşerde 4 melek kaça çıkacak? 8'e çıkacak. Taşıyanları değişti. Şimdi taşıyıcısı 4 iken taşıyıcısı 8 olacak diyor.
Arş değişiyor, kürsü değişiyor. Her şey değişiyor. Ama Allah'tan zatı, isimleri, sıfatları değişikliğe maruz değildir. Ama o sıfatı senin hakkında devreden çıkarsa öbürünün hakkında o sıfat yine devrededir. Dolayısıyla bunu anlamayacak bir şey yoktur. Cahilliğinde lüzumu yoktur. Allah Teala tegayyürden, intikalden münezzehtir.